Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da High Poly bir modelden Normal Map Bake'i nasıl alınır ve bunu Low Poly bir modele nasıl aktarabilirsiniz en ince detayına kadar anlatıyoruz. Herkese iyi seyirler. Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, ders sırasında bastığım tuşları merak ediyorsanız sol alt köşeden takibini yapabilirsiniz. Şimdi modelimize baktığımız zaman yüksek poligon sayılarında olduğunu buralardan görebiliyorsunuz. Ben bu modeli bir oyunda kullanmak istiyorsam nasıl kullanacağım, neler yapmam gerekiyor, bunları tek tek aşama aşama sizlere anlatacağım. Şimdi bu High Poly modelin daha böyle düşük poligonlarda bir halini modellemem gerekiyor. Sonrasında High Poly modelin Normal Map çıktısını bake alarak bunu Low Poly modele aktarmam gerekiyor. Genelde oyunlarda kullanılan mantık bu şekilde olur. Biz de bunu aşama aşama sizlerle birlikte hızlıca yapacağız. Peki hemen başlayalım. Şimdi burada birazdan Snap'i kullanacağım için Snap işlemlerimi aktif ediyorum. Sonrasında bir tane plane ekledim. Edit moda girerek bunu şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Bunu şöyle tam zemine yapışacak şekilde getirip bırakıyorum. Ben şimdi burada modelin bütün her yerini bake almak yerine sadece şuradaki detaylı olan yüzeyinin bake'ini almasını istediğim için bu plane'imi şöyle genişletiyorum. Yani scale yapıyorum arkadaşlar. Bunu kendimce şöyle ayarlıyorum. Şöyle getirip bırakabilirim. Bu kısmını da şöyle çekiyorum ve bıraktım. Bunu da bir tık şöyle aşağı çekebilirim. Burayı da bir tık şöyle yukarı çekiyorum. Şimdi baktığım zaman ne oldu arkadaşlar? Bu plane'imizi duvarımızın tam yüzeyine gelecek şekilde büyüttük ve bu şekilde koymuş olduk. Ben burada objemin şu duvar kısmını komple bake alacağım. Yani her tarafını almayacağım. Birazdan farklı bir model üstünden de her tarafını nasıl bake alabilirsin onu da zaten göstereceğim. Hani burada aklınıza kalabilmesi için ilk başta şöyle basit nasıl yapılıyor onu göstermek için böyle bir yöntem izleyeceğim. Şimdi burada ikinci modelimiz duruyor zaten. Hatta direkt buna bir isim de verebiliriz. Direkt Low yazıyorum. Yani Low Poly. Üstte de High Poly modelim var. Yani duvar modelim var. Şimdi bake işlemine geçmeden önce pencerelerimizi ayarlayalım. Buradan ilk başta UV editörü açabilirim. Buradan da bir tane shader editör açıyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra Low Poly modelimi seçiyorum arkadaşlar. Buradan yeni bir materyal oluşturdum. Şimdi buraya texture kısmından bir tane image texture ekliyorum. Sonrasında buraya geliyorum. Yani UV editör kısmına new dedim. Bir tane texture oluşturacağım buradan. Buradan isim verebilirsiniz. Ben direkt bake normal diyeceğim. Buradan da arkadaşlar bake'imizin çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben burada ders çektiğim için fazla abartmayacağım. Bu şekilde bırakabilirim. Buradan da istiyorsanız renk verebilirsiniz ama renk vermeye gerek yok. Zaten biz bake alacağımız için her tarafına bake alacağız. O yüzden bunu siyahta bırakabiliriz. Ve buradan OK diyerek buraya boş bir tane texture'ımızı oluşturmuş olduk. Bu kısma geliyoruz. Buradan da arkadaşlar buradaki oluşturmuş olduğumuz bake normal adındaki boş texture'ımızı seçiyoruz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki color space kısmını tabii ki normal şartlarda non-color data olarak değiştirmemiz gerekiyor ama buradaki renkleri daha düzgün bir şekilde sizlere gösterebilmek için şimdilik sRGB kısmında bırakacağım. Şimdi buradan hemen bake ayarlarımızı yapmak için geliyoruz. Buradan Cycles Render motoruna geçiyorum. Device kısmından da ekran kartıma geçebilirim. Sample değerini de şöyle 100'e kadar düşürdüm. Aşağı geliyorum. Burada bake kısmının olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu aktif ediyoruz. Daha doğrusu görünür hale getiriyoruz. Buradan da arkadaşlar normal seçeneğini seçiyoruz. Aşağı geliyoruz ve buradan da şu seçeneği seçerek aktif ediyoruz. Buradan extrusion yani mesafeyi kendimize birazdan ayarlayacağız ama şimdilik böyle bırakabiliriz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi ilk başta High Poly modeli seçiyorsunuz. Sonrasında kontrol tuşuna basarak Low Poly modeli seçiyorsunuz. Tekrar edelim istiyorsanız. İlk başta High Poly modeli seçiyorsunuz. Sonrasında kontrol tuşuna basarak Low Poly modeli seçiyorsunuz. Bu işlemleri yaptıktan sonra bu kısma geliyorsunuz. Yani shader editöre burada sadece biraz önce oluşturmuş olduğumuz texture'ın seçili olduğuna dikkat ediyorsunuz. Aşağı geldiğimiz zaman buradan genel ayarların hiçbirini değiştirmiyoruz ilk etapta. Buradan direkt bake butonuna tıklayarak bake işlemini başlatıyoruz. Şimdi birazdan bake işlemi bitecek. Bakalım nasıl bir sonuç verecek görelim. Evet arkadaşlar bake işlemimiz bitti. Şöyle bir sonuç verdi bize. Bir tarafının sağlam bir tarafının da şöyle hafif bozuk gibi olduğunu görebiliyorsunuz. Peki bu sorunu nasıl düzelteceğiz?
görebiliriz. Bunu düzeltmenin aslında birkaç tane farklı yolu var. Buradan kafes sistemi oluşturabiliyorsunuz. Yani oluşturduğunuz o low poly topolojisi düzgün olan modeli biraz daha böyle hafif scale yaparak onu buradan change yani kafes olarak kullanabiliyorsunuz. O ayrı bir dersin konusu olduğu için ona şimdilik değinmeyeceğim. Eğer istek gelirse onu da ayrı bir video halinde sunabiliriz. Şimdi buradaki şu hata dediğimiz kısımlar yani sarı olan kısımları nasıl gidereceğiz? Buradaki extrusion kısmını biraz arttırmamız gerekiyor. Tabii ki bunu kontrollü bir şekilde arttıracağız. Böyle bir anda çok büyük değerler girmeyeceğiz. İlk etapta 0.1 değerini girdim ve tekrar bake butonuna tıklıyorum. Bakalım bu sefer nasıl bir etki oluşturacak görelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 0.1 değerini girdiğimiz zaman çok düzgün bir şekilde normal map'imizin bake'ini alabildiğimizi görebiliyorsunuz. Tabii burada şey de demeyi unutmuş olabilirim. Bu objemizin eğer bir UV map'i yoksa UV map'ini de çıkartmamız gerekiyordu en başta. Ama biz zaten bir plane yani hazır bir model üstünden yaptığımız için o yüzden UV map'ini tekrar çıkartma gereği duymadım. Zaten birazdan farklı bir model üstünden tekrar sıfırdan her şeyi anlatacağım. Burada hani biraz daha böyle mantığını kavramanız için şöyle çok basit terimlerle anlatıyorum ben. Kafanız karışmasın. Peki burada görmüş olduğumuz gibi normal map'imizi oluşturduk. Hatta bunu Alt S ile şöyle kaydedebilirim. B kısmına şöyle hemen geliyorum ve kaydettim arkadaşlar. Artık buradan Color Space kısmını değiştirebiliyorum. Bundan Non-Color Data olarak belirledim. Hatta size şöyle direkt farkını gösterebilirim. Bundan bir tane kopyalayabilirim. Şunu da gizleyelim arkadaşlar. Şöyle render kısmına da girebilmek için ayarlarımı hemen yapayım istiyorsanız. Arka plana bir tane HDR atayabilirim. Hemen gelelim arkadaşlar. Şuradan bir HDR seçiyorum. Şunu seçebilirim. Z ile render moduna giriyorum. Hatta arka planda transparent hale getirelim ki daha da rahat anlayın farkı. Şimdi baktığım zaman burada bizim high poly modelimiz var. Burada da sadece düz bir plane'imiz var. Hemen bağlantılarını yapalım arkadaşlar. Bir tane ne ekliyoruz? Normal map ekliyoruz. Bunu da Principle'ın tabii ki normal kanalına bağlıyoruz. Sonrasında buradaki color kanalında color'a bağladığımız zaman bu şekilde karşımızda duruyor. Hatta şöyle Material Preview kısmında da gösterebilirim diye düşünüyorum. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Burada direkt yüksek poligonlu hali var. Burada da direkt düşük poligonlu bir halde karşımda durduğunu görebiliyorsunuz. Hatta direkt render modunda sizlere şöyle gösterebilirim. Evet, baktığım zaman farkı neredeyse hiç anlayamıyoruz bile. Yani buradaki normal map'in mantığı zaten budur. High poly modelden normal map çıktısını alarak low poly modele bu şekilde aktararak sanki bunu detaylı bir modelmiş gibi gösterebiliyoruz. Baktığımız zaman 161.150 modeli sadece tek bir 150 modelde bu şekilde göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, genel olarak mantığı bu şekilde oluyor. Şimdi biraz daha detaylı bir model üstünde kendimiz model yaparak anlatmaya çalışayım. Şimdi bir sonraki modele geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci modelimize baktığımız zaman şöyle girintilerin, çıkıntıların olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun herhangi bir şekilde low poly halde modeli falan yok. Bunu birazdan kendimiz yapacağız. İstiyorsanız hemen başlayalım. Şimdi yine bir tane ne ekleyebiliriz arkadaşlar? Plane üzerinden yapabilirim. Bunu şöyle yine snap işlemlerimi tabii ki aktif etmem gerekiyor. Şunları aktif ediyorum. Tam üstüne gelecek şekilde koydum. Sonrasında şuradan tekrar gizmomu aktif edeyim. Bunu da şöyle getirdim kenarına, snap ile koyuyorum. Bunu da şöyle koydum. Aşağı doğru şöyle bir extrude işlemi yapabilirim. Şimdi üstteki yüzeyi seçiyorum. I'ya basarak şöyle rastgele bir insert işlemi uyguluyorum. Bunu da şöyle tam kenarına gelecek şekilde koyuyorum. Şuradaki edge'i seçerek bunu da şöyle koyuyorum. Bunu da seçerek böyle koyduğum zaman artık bu alt kısmını yapmış oluyorum mantıken. Hemen burayı seçiyorum arkadaşlar. Bir extrude da şöyle atıyorum. Bir extrude da en üste kadar getirip koydum. Sonrasında burayı komple seçiyorum. Alt E'den ikinci seçenekle şöyle bir extrude işlemi uyguluyorum. Getirdim, bıraktım. Sonrasında şuradan da offset event'ı işaretliyorum. Bunu seçtim. Bunu şöyle üzerine koydum. Bunu da şöyle üzerine getirdim, koydum. Bunu da üzerine getirdim, koydum. Bunu da getirdim ve üzerine koydum. Evet, şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada ne yapmış olduk? High poly modelin üzerinden giderek modelimizin daha da böyle low poly halde bir modelini oluşturmuş olduk ve buna da hatta direkt sizlerle low adını verebiliriz. Şimdi bunun da hemen şöyle geometrisini ayarlıyorum. Hatta bütün modellerimin şöyle geometrisini ayarlayabilirim. Şimdi yine buradan bir panel açıyorum. Buradan da tekrar UV Editor kısmına geçiyorum. Bir tane daha panel açarak Shader Editor kısmına geçiyorum. Low Poly modelim seçilirken buradan yeni bir materyal oluşturdum. Kenara geliyorum. Yine aynı işlemleri burada da yapıyorum. Image Texture'ımı buraya ekledim. New diyorum ve ne diyelim arkadaşlar? Bake Normal 2 diyelim buna da. Ve Enter'ladım tekrar. Bu kısımdan da yine bunu
Bunu seçiyorum arkadaşlar. Sonrasında burayı biraz şöyle küçültebilirim. Buraya geliyoruz. Tekrar Cycles'a geçtik. Ekran kartıma geçiyorum. Sample değerini 100'e kadar düşürdüm. Aşağı geliyorum arkadaşlar. Buradan Bake kısmını şöyle aktif ettim. Daha doğrusu yine görünür hale getirdim. Buradan tekrar Normal'ı şöyle seçiyoruz arkadaşlar. Şu anda göremiyorum. Evet, ancak görebildim. Bunu tekrar seçiyoruz. Yani aktif hale getirdik. İlk başta bu şekliyle birazdan Bake alacağız. Bakalım nasıl bir tepki verecek görelim. İlk başta ne yapıyorduk? Height Poly modeli seçiyorduk. Sonra Low Poly modeli kontrol tuşuna basarak seçiyorduk ve buradan artık Bake kısmına basacağız. Tabii ki burada bizim bir hatamız oldu. Aslında hata değil. Biraz önce size ne demiştim? Modelimizin, yani Low Poly modelimizin UV map'ini açmamız gerekiyor demiştim. Onu yapmadık. Onu bilerek yaptım. Unuttum sanmayın. Şimdi Low Poly modelimi seçiyorum. Edit moda girdiğim zaman UV map'inin bozuk olduğunu buradan görebiliyorsunuz. U'ya basarak buradan Smart UV Project diyerek buna bir tane şöyle UV map ataması yapıyorum. Siz kendiniz Maxim'le de yapabilirsiniz veya hazır bazı eklentilerle de UV map açabilirsiniz. Hatta bende var mıydı? Şurada UV Packer adında bir eklentim var mesela. Bununla da istiyorsanız şöyle açabilirim. Şuradan bir K'yı seçerim arkadaşlar. Tekrar tıklayarak bu şekilde daha düzgün bir UV map çıktısını alabilirim. Bu eklentiyi de açıklamaya ekleyeceğim. İstiyorsanız buradan indirebilirsiniz. Yani buradaki yüzeylerin üst üste gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz buradan dediğim gibi tekrar UV Smart diyebilirsiniz. Veya bu eklentiyle de buradan artık hangi formatta çözünürlükte ayarladıysanız onu seçerek Pack diyerek de bu şekilde oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi UV map'imizi de bu şekilde ayarlamış olduk. Tekrar baştan gelelim. Height'ı seçiyorum. Kontrole basarak Low Poly modelimi seçiyorum. Tekrar Render ayarları kısmına gelerek buradan Normal'ı seçiyorum. Sonrasında Bake butonuna basarak Bake işlemini başlatıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç verecek görelim. Evet, böyle bir sonuç verdiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradaki değeri 0.1 değerine getirdim ve tekrar Bake butonuna tıklıyorum. Bakalım bu sefer nasıl bir sonuç verecek görelim. Evet arkadaşlar, baktığım zaman böyle bir sonuç verdi. Bu değeri biraz daha şöyle yükseltiyorum şimdi. Tekrar Bake butonuna tıklıyoruz. Bakalım bu sefer nasıl olacak görelim. Evet, değeri biraz daha arttırdığım zaman detaylar biraz daha kendini belli etmeye çalıştı ama bu tam istediğim gibi olmadı. Peki burada ne yapacağız? Cage, yani kafes sistemini burada kullanabiliriz aslında. Şimdi burada Low Poly modeli seçiyorum. Bundan bir tane kopya oluşturdum ve olduğu yere koydum. Buna hemen isim verebilirim bu şekilde. Şimdi Edit moda girerek Alt-S ile bunu biraz şöyle hafif büyütüyorum. Hatta fazla da büyütmüyorum. Buradan da hatta Wireframe moduna girerek size de bunu buradan gösterebilirim. Şuradan göstereyim. Offset Element'ı da işaretliyorum. Şimdilik şu değerde bırakabilirim. Yani bizim o topolojisi düzgün modelden bir tık böyle büyük hale getirerek, yani scale yaparak bırakıyoruz. Sonrasında tekrar aynı işlemi yapıyorum. İlk başta Height modeli seçiyorum. Sonrasında kontrol tuşuna basarak Low Poly modeli seçiyorum. Ve buradan kafes sistemini seçiyorum. Buradan da geliyorum ve Change, yani kafesi seçiyorum ve tekrar Bake butonuna basıyorum. Bakalım bu sefer nasıl bir sonuç verecek görelim. Evet, böyle bir sonuç verdiğini görebiliyorsunuz. Peki burada ne yapacağız? Şimdi Change'i seçelim. Bunun üzerindeki bütün materyalleri kaldıralım arkadaşlar. UV map falan vardı biliyorsunuz. Onları ellemeyeceğim. Bu şekilde deneyeceğiz şimdi bir de. Tekrar Height'ı seçiyorum. Tekrar Low Poly seçiyorum sonrasında. Bakıyorum arkadaşlar, buradan yine bunun seçili olduğunu emin oluyorum ve geliyorum arkadaşlar. Buradan tekrar Bake butonuna tıklıyorum. Bakalım bu sefer nasıl olacak görelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu hatayı yine aldık. Peki buradan neden bu hatayı alıyoruz? Şimdi hemen başlayalım. Change'imizi ilk başta seçiyorum. Onu bir gizleyelim. Sonrasında Low'da seçiyorum. Onu da gizledim. İlk başta bizim ana modelimiz, yani Height Poly modeli seçiyorum. Şimdi bizim modelimizin yüzeyi ters mi düz mü ona hiç bakmadık. Bu hataları bilerek yapıyorum ki ilerleyen süreçlerde başınıza gelirse ne yapmanız gerekiyor onları da görün istiyorum. Hemen bu kısma geliyoruz. Face Oriental'ı seçtiğimiz zaman normal modelimiz, yani buradaki Height Poly modelimizin düzgün bir şekilde durduğunu görebiliyoruz. Yani dış kısmın mavi olduğunu görebiliyoruz. Bu bizim için okey, yani düzgün model anlamına geliyor. Bunu gizleyelim. Low Poly modeli seçtiğimiz zaman bu şekilde bir hatalı yüzey olduğunu görebiliyoruz. Yani kırmızı yüzeylerin içeride olması gerekiyor. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Seçiyoruz. Edit moda girdikten sonra Shift N butonlarına tıkladığımız zaman bu şekilde düzeliyor. Eğer düzelmezse Ctrl Shift N diyebilirsiniz. Eğer bunda da düzelmezse Alt N kısmından Flip komutunu girdiğiniz zaman bu şekilde düzelecektir. Change, yani kafesimizi de seçiyoruz. Aynı işlemi bunu da yapacağız arkadaşlar. Bunu da bu şekilde döndürüyoruz. Alt H yaparak diğer modelleri de sahneme getirdim. Şimdi bir de böyle deneyelim. Height'i seçiyorum. Kontrole basarak Low Poly modeli seçiyorum. Buradaki ayarlarımızı aynı bu şekilde bırakıyorum. Tekrar Bake butonuna tıklayalım. Bakalım bu sefer nasıl gözükecek görelim.
Evet, şimdi baktığımız zaman daha düzgün bir şekilde bake aldığımızı görebiliyoruz. Tabii ki şurada ufak bir hatamız var. Peki bunun hangi yüzeymiş bakalım sizlerle birlikte, ben de göreyim, merak ettim. Şimdi bakalım nerede? Height poly modelimiz buradaymış. Edit moda giriyoruz. Bakıyoruz şuradaki yüzeyler nereye tekabül ediyor. Daha doğrusu bunu yapmak yerine low poly model üzerinden, yani bake alacağımız kaplama üzerinden yaparsak bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle yapalım, sadece bunu seçelim. Slash ile diğerlerini gizleyebiliriz. Burası nereymiş arkadaşlar? Bakalım şu üst kısım galiba. Tabii şu anda göremiyorum. Sadece şurayı seçelim veya şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu seçelim. Buradan seçimden çıkıyorum. Burayı seçiyorum. Alt zeminin olduğunu görebiliyorsunuz. Peki bu neden oldu? Şimdi Height poly modeli sahneme getirecek olursam şunu H ile gizleyelim. Height poly modelimi şöyle yapalım, hatta face oriental'ı kapatalım ki renkler daha da detaylı bir şekilde karşımda dursun. Change yani kafeste kapatalım. Bizim modelimizin altının olmadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden burayı algılamıyor. O yüzden böyle bir hata verdi. Peki biz ne yapacağız arkadaşlar? Kendi modelimizi seçiyoruz. Bu alt kısmı olmadığı için direkt bunu da siliyoruz. Artık sonsuz bir şekilde bake alabiliriz. Bu tarz yapılar genelde zaten zeminde sabit durduğu için bu kısmı eklemeyebiliriz veya istiyorsanız kendiniz de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Artık bakın bu kısımda hiçbir şey yok. Düzgün bir şekilde bake alacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi tekrar Height'i seçiyorum. Ctrl tuşuna basarak Low'u seçiyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra buradan da Change Object kısmından Change yani kafes objemizin seçili olduğuna dikkat ederek tekrar Bake butonuna tıklıyorum. Şu anda bir hata verdi arkadaşlar. Hemen yeniden işlemlerimizi yapalım. Height'i seçiyorum. Ctrl ile birlikte yine bunu seçiyorum ve buradan da bunu seçiyorum. Tekrar butonuma tıklıyorum. Böyle bir hata verdi arkadaşlar. Şimdi Change modelimi seçiyorum. Tabii ki onun da şu alt kısmını siliyorum tekrar. Aynı işlemleri tekrar ediyorum. Tekrar Bake kısmına tıklıyorum. Artık Bake işlemimiz başladı. Bakalım bu sefer nasıl bir sonuç verecek görelim. Evet arkadaşlar, sorunsuz bir şekilde Bake alabildiğimizi görebiliyorsunuz. Hatta şimdi karşılaştırmalarını yapalım. Low poly modeli seçiyorum. Bunu şöyle biraz kenara çekebilirim veya kopyalayarak da seçebilirim. Normal low poly modellerimi kapatıyorum. Sonrasında modelimi seçiyorum. Bunu da şöyle Alt S ile hemen kaydedelim. Bunu da kaydettikten sonra tipini buradan non-color data olarak değiştiriyorum. Hemen bağlantılarını yapıyorum arkadaşlar. Color'ı direkt normal'ın color kısmına bağlıyorum. Normal'ı da buradan normale bağladığım zaman Z ile Material Preview moduna baktığımız zaman artık modelimizin üzerinde detaylarının gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Şimdi istiyorsanız bir de render moduna girelim. Bakalım render modunda nasıl duruyor görelim. Yine arka plana bir tane HDR atacağım arkadaşlar. Sonrasında arka planda transparent yapalım ki detaylarımız biraz daha belli olsun. Şimdi render moduna girdiğimiz zaman modelimize bakıyoruz. Evet, burada bayağı yüksek, hatta şöyle direkt gösterelim. Modelimize baktığımız zaman 20.000 triangle yani 20.000 tane üçgenden oluşuyor ve 8.000 tane yüzeyinin olduğunu görebiliyorsunuz. Bu modele de baktığımız zaman 50 tane triangle yani 50 tane üçgenden oluşuyor ve sadece 25 tane yüzeyden oluştuğunu görebiliyorsunuz. Bu modelin bütün girintili çıkıntılı detaylarını normal map alarak buradaki objemize aktarmış olduk arkadaşlar. Evet, bu serinin de ufaktan sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte Height poly modelden normal map datası alınarak yani normal map bake alınarak low poly modele nasıl aktarılabilir bunu anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bu işlemler sırasında başınıza gelebilecek bütün hataları da tek tek size gösterdim. Bu hatalar doğrultusunda siz de kendi Height poly modellerinizin normal map çıktısını alarak low poly modellere bu şekilde aktarabilirsiniz ve artık bunları istediğiniz gibi oyunlarda kullanabilirsiniz. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Aklınıza bir şeyler takılırsa bizlerle yorumlar kısmından iletişime geçebilirsiniz veya Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.